Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Bu videoda bir bebek hırkası çalışacağız sizlerle. Bebek hırkası diyorum çünkü kız ve erkek bebeklere uygun modelim. İstediğiniz renklerle her ikisine de çalışabilirsiniz. Hırkamın büyüklüğü 6 ay 1 yaşa uygun arkadaşlar. Tek parça halinde öreceğiz hırkamızı. Bedende alt kısımdan haroşa çizgileri yaparak başlayacağız. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ajurlu model uygulayacağız. Modellerin tüm sıralarını tarif ettim arkadaşlar. Ön kısmı kruvaze, 2 katlı, rahat giydirilmesi için düğme ekledim beden kısmında 2 tane, bir de kordon yapıp bu şekilde bağladım. Beden kısmını tamamladıktan sonra sağ ve sol yöne kol için ilmekler atarak kol parçalarını yaptım. Arka kısımda da aynı şekilde kol için ilmek ekleyerek kolları enlemesine bu şekilde örüp kol ağzını da bu şekilde katladık. Tamamladıktan sonra bir de tığ işi uyguladım hırkama, tüm beden ve kol ağzına. Görüntüsü de böyle arkadaşlar. Çok tatlı, çok şirin bir hırka oldu. Öyle çok zor da değil arkadaşlar. Gözünüz korkmasın. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar bile yapabilir. Hiç zorlanmadan yapabilirsiniz. Şimdiden beni destekleyen, izleyen, hırkamdan öğren herkese çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Beyaz renkle çalışacağız. Kartopu marka benim ipim. Kartopu Baby One 100 gram 250 metre. Diğer markaların 100 gram 250 metre olan ipleriyle de çalışabilirsiniz. İstediğiniz renkle de yapabilirsiniz. Renk noya gerek yok. Beyaz olduğu için şişimizde arkadaşlar benim şişim 3 numara. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5'la da çalışabilir. Misinalı şiş sevmeyenler düz şişle de yapabilir. Şişimize 153 ilmek atacağız. Ben ilmeklerimi atıp hazırladım arkadaşlar. İlmek çok olduğu için daha önceden atıp hazırladım. Şimdi başlıyoruz. Altı çizgi haroşa örgü öreceğiz. Hırkamızın diğer yerlerinde de haroşa kısımlar çok olduğu için düz ilmekle haroşa öreceğim. Onun için her iki yönden de düz örerek bu şekilde örgümüze başlayacağız. 6 çizgi haroşa öreceğiz arkadaşlar. 6 çizgi haroşa olduktan sonra model kısımlarına geçeceğiz. Devam edip 6 çizgi haroşayı tamamladıktan sonra anlatıma devam ediyorum. 6 çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 2 sıra düz örgü yapacağız ve sağ yöne sol yöne 8'er ilmekten oluşan bant ekleyeceğiz. Düz ilmekle ördüğümüz için haroşaları diğer yönde belirleyeceğiz. 8'er ilmeği şimdi tamamen düz örüyoruz. 2 4 6 7 8 ilmek. Diğer yönden ters ördüğümüz zaman yine düz örerek haroşa örgü yapacağız. Sıramı tamamlıyorum. Ters yüzden de örüp sonra tarife devam edeceğim. Tamamladım arkadaşlar. Haroşadan sonra 2 sıra örgüyü ters yüzden örerken bu kısımda 8 ilmeği haroşa ördüm bant için. Bu kısımda da 8 ilmeği haroşa ördüm. 8'er ilmeğin ortasında kalan düz ilmeklere ise şimdi model uygulayacağız. Modelimiz ajurlu modeller.
Sırayla uygulayacağız. Sadece bu modelimi en son yapacağım arkadaşlar. Denemek için yaptığım bir parça bu. Her modelden önce 2 sıra örgü yapacağız. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Daha sonra modelimizi uygulayacağız. Bittiği zaman 2 çizgi haraşo örüp yine 2 sıra örgü yaptıktan sonra modeli kuracağız. Tüm modelde bu döngüyü takip edeceğiz tüm modellerde. Başlıyoruz şimdi ilk modelimize. İlk modelimiz 7 ilmekten oluşan bir model. 2 modelin arasında da birer tane düz ilmek kalacak. 7 ilmek ve 2, 4, 6 sıradan oluşan bir model olacak ilk yapacağımız. Tüm sıralarını tarif edeceğim. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bant ilmeklerini örüyorum. İki, 4, 6, 8 ilmek. 8 ilmekten sonra 1, 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmeğin yönünü bu şekilde düzeltiyorum. Sağ kes yapıyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur daha dolayıp 2 ilmeğimi sola kes yapıyorum. Devam edip 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düzden sonra yine 2 ilmeğimi şişimden çıkartıp yönünü bu şekilde düzeltiyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yönünde düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm yine. 4. ve 5. ilmeği şişimden alıp 5. ilmeği 4. ilmeğin üzerine atıyorum, bu şekilde örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek, tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıp örüyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Yine düzelttim. 4. ve 5. ilmeği ördüm. Bir ajur doladım. Bir düz ilmek, tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Model kurulumuna bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. İlmeğimiz çok olduğu için tamamını çekmek çok vakit alacak. Sıra sonunda bu kısımda devam edeceğim tarife. Sıra sonundayım arkadaşlar. Son olarak 2 ilmeği sola kes yaptım. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeği şişimden çıkartıp düzeltiyorum. Sağ kes yaptım. Bir ajur doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ajur dolayıp 2 ilmeği şişime alıp yine sola kes yaptım. Devamında başlangıçtaki gibi 1, 2 düz ilmeğim ve 2, 4, 6, 8 tane bant ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. Dönüyorum ters yüze. Kenar ilmeğini ördüm. Daha sonra ilmeklerimi bu yüzden de düz örerek, ters yüzden düz örerek haroşa örgü yapıyorum. 8 tanesini 2, 4, 6, 8 ilmeği ördükten sonra model uyguladığım ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Ajur doladığım ilmekleri delik olacak şekilde açık örüyorum.
Model uyguladığımız tüm sıralarda ters yüzden model ilmekleri ters örülecek arkadaşlar. Bu şekilde gösterdiğimde örgümüzün ters yüzü burası ve ilmeklerimizi devamlı ters öreceğiz. O yüzden modelin düz yüzden tarif edeceğim bundan sonra. Ters yüzden tarif etmeme gerek yok. Çünkü değişen herhangi bir işlem yok. Ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde devam ediyorum. Modelimizde 2 sırayı tamamladık arkadaşlar. 3. sıradayız. 2, 4, 6, 8 ilmeği ördüm. Bant ilmeklerini devamında bir düz ilmek örüyorum. Yine ikinci ve üçüncü ilmeği şişimden çıkartıp bu şekilde üçüncü ilmeği üzerine attım. İkinci ilmeğin ve sağ kes yaptım. Yerleştiriyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Ajur olan kısma gelince yine bir tane ajur dolayıp devamındaki 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra yine bu 2 ilmeğimin yönünü düzelterek sağ kes yapıyorum. Bir ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Ajur dolayıp 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Yine bir düz ilmek örüp devamındaki 2 ilmeği bu şekilde düzeltip sağ kes yaptım. Ajurumu doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar ajurumu dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Bir düz ilmek ördüm. 2 ilmeğimi yine sağ kes yaptım. Bir ajur dolayıp 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptım. Tüm modellerimize aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Ters yönden model ilmeklerini ters örüp düz yüzde yine modelimizin 5. sırasıyla tarife devam ediyorum. 5. sıradayız arkadaşlar. Yine 8 ilmeği ördük. Model ilmeklerine başlıyoruz. Bir düz ilmek örüyorum. Devamında ikinci ve üçüncü ilmeği de düz ördüm. Ajurların olduğu kısma gelince bir tane ajur doladım. 3 ilmeği şişime aldım. Üçünü birlikte düz ördüm. Model ilmeklerini topluyoruz artık. Daha sonra yine bir ajur doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Bu kısma gelince bir ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz ördüm. Bir tane ajur dolayıp 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Ajurların olduğu kısma gelince yine bir ajur doluyorum. Devamındaki 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte ördüm. Tekrar bir ajur doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Tekrar ajur dolayıp 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte ördüm. Tekrar ajur dolayıp 5 ilmeğimi düz örüyorum. Sıraya bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ters yüzden de ilmeklerimizi örüp düz yüzde tarife devam ediyorum. 6 sıradan oluşan modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi düz yüzden tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Herhangi bir işlem yok.
Düz yüzden sırayı bu şekilde düz tamamladıktan sonra ters yüzden haroşa örgüye geçip 2 çizgi haroşa öreceğiz. 2 çizgi haroşadan sonra yine 2 sıra örgü öreceğim. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Daha sonra bu modelimizin uygulamasının tarifiyle devam edeceğim. Sıralarımı tamamlıyorum. Sonra devam edeceğiz. Tamamladım sıraları arkadaşlar. 2 çizgi haroşa ördüm. Daha sonra düz yüzde düz, ters yüzde ters 2 sırada örgü ördüm. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. İkinci modelimiz 8 sıradan oluşan bir model. Yine 7 ilmekten oluşuyor. Aralarında birer tane düz ilmeğimiz olacak. Başlıyoruz ilk sıra için. 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeğini ördükten sonra 1, 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte sola kes yönünde örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeğimin yine yönünü değiştirerek öreceğim. Değiştirdim yönünü ve ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüp diğer 2 ilmeği yine yönünü düzelterek öreceğim. Bir tane ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Diğer 2 ilmeğimi düzelttim. Düz ördüm. Bir tane ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ajur doladım. 2 ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte ördüm. Bir düz ilmek. Devamındaki 2 ilmeği yine düzelttik. Sağ kes yönünde örüp ajurumuzu dolayıp 1, 2, 3 ilmek düz ördük. Modelimizin ilk sırası bu şekilde arkadaşlar. Devam edip sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Diğer yüzden model ilmeklerini ters örüyoruz. Bu kısımdaki ilmeklerimizi haroşa örüp sırayı tamamlayıp devam ediyoruz. İkinci modelimizde 3. sıradayız arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. 2, 4, 6, 8 ilmeğimizi ördük. Devamında bir ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. Daha sonra 2 ilmeğimi şişime alıyorum. Bir tane ilmek ve bir ajur ilmeğini ikisini birlikte düz örüyorum. Yerleştiriyorum. Bir ajur daha doluyorum. Bu kısımdaki 3 ilmeği birlikte şişime alıp üçünü birlikte örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. Devamındaki ajur ilmeğini ve düz ilmeğinin yönünü düzeltiyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ajur doladık. 1, 2, 3, 4 tane ilmek kestik arkadaşlar bu sırada. Tekrar bir ajur doluyorum. Düz ilmeğimi ve ajur ilmeğini şişime alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. 1, 2, 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte örüyorum. Bir tane ajur doluyorum.
Devamındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini birlikte düz örüyorum, düzeltiyorum. Bir tane ajur dolayıp bir düz ilmek örüyorum. İkinci modeli de yaptık. Bir tane daha tarif edeceğim. Bir tane ajur doladım. Devamındaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir tane daha ajur doladım. 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte ördüm. Yerleştiriyorum. Bir ajur doluyorum. Bir önceki ajur ilmeğini ve düz ilmeğimi yönünü düzelterek düz örüyorum. Bir ajur daha dolayıp bir düz ilmek örüyorum. Sıramıza bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Örgüye yeni başlayanlar için bu modeli de örerek devam ediyorum. Ajuru doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 3 ilmeği şişime aldım. Üçünü birlikte örüp yerleştirdim. Bir ajur doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir ajur daha dolayıp düz ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Ters yüzden sıramızı örüp modelimizin düz yüzde anlatımıyla devam edeceğiz. Tamamladık 4 sırayı. 5. sıradayız. Yine bant ilmeklerimi ördüm. Bant ilmeklerinden sonra model için 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yine bu ilmeklerimi değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane daha ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki 2 ilmeği düzeltip düz ördüm. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yine bu 2 ilmeği düzeltiyoruz. İkisini birlikte ördük. Bir tane ajur doladık. 1 2 3 ilmek düz ördük. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir tane düz ilmek örüp bu 2 ilmeğimizin de yönünü düzeltiyoruz. Düz örüyoruz. Bir ajur dolayıp 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. 5. sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sırayı tamamlayıp ters yüzde örüp düz yüzde devam edeceğiz. İkinci modelimizde 7. sıradayız arkadaşlar. Bant ilmeklerini ördüm. Devamında 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Daha sonra bu 3 ilmeğimi şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Yerleştiriyorum. Bu sıralarda üçünü bir ördüğüm sıralarda birazcık ilmeklerimi bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Bir ajur daha doluyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek örüyorum. Bir ajur doluyorum. 3 ilmeği birlikte alıp örüyorum. Tekrar bir ajur doluyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum.
Doladım ilmeğimi, yine 3 ilmeğimi birlikte örüyorum, yerleştiriyorum. Bir ajur daha dolayıp 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Doladım yine ajurumu, 3 ilmeğimi aldım şişime, yerleştirdim ördüğüm ilmeği, bir ajur dolayıp 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Modelleri özellikle 3'er 4'er tane tarif ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane ördüm. Karşılaştıracağınız zaman, karıştığı zaman bu sıralara bakıp yapabilirsiniz diye yeterli olduğunu düşünüyorum. Yine düz yüzden sıramı tamamlayıp ters yüzden de sıramı örüp düz yüzde tarife devam edeceğim. Bu arada diğer şişim bu ipimle birlikte biraz gıcırdadığı için değiştirdim. Şişim yine aynı 3 numara. Devam edip sıramızı örüyoruz. Tamamladık ikinci modelimizi arkadaşlar. Şimdi tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bant ilmeklerinden sonra model ilmeklerini de düz örüyorum. Herhangi bir işlem yok. Bu sıradan düz sırayı tamamlayacağım. Diğer yönde haroşa örgüye geçip yine 2 çizgi haroşa, 2 sırada örgü örüp daha sonra 3. modelimizle anlatıma devam edeceğim. Sıraları tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine model uygulayacağız. 3. modelimiz yine 7 ilmekten oluşan bir model. Model aralarında birer tane düz ilmeğimiz var. 6 sıradan tamamlayacağız bu modeli de. Başlıyoruz şimdi ilk sıra için. 2 4 6 8 ilmeğimizi ördük. Devamında 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Devamındaki 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Biraz yine ipimi çekiştirip yerleştiriyorum. Bir ajur doluyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur dolayıp devamındaki 3 ilmeği şişime alıyorum. Üçünü birlikte düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ajur doluyorum. 3 ilmeğimi şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. İlk sırada kurduğum modeller diğer modellerimizin tam hizasında arkadaşlar. Buna dikkat edin. Tekrar bir ajur doluyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bir tane ajur doladım. 3 ilmeği şişime aldım. Üçünü birlikte düz ördüm. Tekrar ajurumu dolayıp 5 ilmeğimi örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Ters yüzden sırayı da tamamlayıp düz yüzde 3. sırayla devam ediyoruz. Modelimizde 3. sıradayız. Bant ilmeklerini ördüm, yine devamında bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra bu 2 ilmeğimi şişimden çıkartıp yönünü düzelteceğim. Yönünü düzelttikten sonra ikisini birlikte sağ kes yönünde düz ördüm. Bir ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Daha sonra bir ajur daha doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum.
Bir tane düz ilmek örüyorum. Model arasında olan ilmek. Daha sonra yine bu iki ilmeğimi yönünü düzeltiyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Ajurumu doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Yine 3. modele başlıyorum. Model arasındaki düz ilmeği ördüm çünkü ikisini düzelttim, ilmeğimin sağ kes yaptım. Ajurumu doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar ajuru doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Model arasındaki bir ilmeğimi ördüm. Yine düzelteceğimiz ilmekteyiz. Düzelttik. İkisini birlikte sağ kes yaptık. Bir ajur doladık. 1, 2, 3 ilmek ördük. Ajuru doladık. 2 ilmeğimizi sola kes yaptık. Düz ilmeğimizi örüp 4 tane modelin örülüşünü tamamladık arkadaşlar. Sırayı tamamlıyoruz. Ters yüzden de model ilmeklerini ters örüp düz yüzde tarife devam ediyorum. 4 sırayı tamamladık arkadaşlar. 5. sıradayız. Bant ilmeklerini ördük, yine devam ediyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek düz ördükten sonra bir tane ajur ilmeği doladım. 3 ilmeği şişime aldım. Üçünü birlikte düz ördüm. Bir ajur daha doluyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. Yine 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte örüyorum. Tekrar bir ajur doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Tekrar bir ajur dolayıp 3 ilmeğimi şişime alıp üçünü birlikte düz ördüm. Tekrar bir ajur doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte örüyorum. Bir ajur daha dolayıp devam edip 5 tane düz ilmek örüyorum. Modelimi de bu şekilde gösteriyorum. Yine sıramı tamamlayıp ters yüzden sıramı örüp düz yüzde tarife devam ediyorum. Tamamladık 3. modeli arkadaşlar. Şimdi tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Modelimizde herhangi bir işlem kalmadı. Alt sırayı tamamladık. Tüm ilmeklerimizi düz örüp sırayı tamamlıyoruz. Diğer yönden yine haroşa örgüye dönüp 2 çizgi haroşa, daha sonra da 2 sıra örgü yapıp 4. modelimizin tarifiyle devam edeceğiz. 4. modelimizi yapacağız arkadaşlar şimdi. 4. modelimiz biraz daha kolay. Yine 6 sıradan oluşuyor. Bu modelimizde başlarken haroşa ve haroşa bandımızdan sonra 2 düz ilmek kalacak. Model aralarında 3 ilmek kalacak. Bu modelin son sol yönde kuruluşunu da tarif edeceğim. Başlıyoruz şimdi. Bant ilmeklerimizi ördük. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeğimi yine şişimden alıp düzelttim. Sağ kes yaptım. 1 ilmek doladım. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek düz ördükten sonra yine 2 ilmeğimi aldım şişimden.
İkisini birlikte sağ kes yapıp düz ördüm. Bir tane ajur ilmeği doladım. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi alıyorum, yine düzelttim, sağ kes yaptım, ilmeğimi doladım. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda bir model kalınca tarife devam edeceğim arkadaşlar. Sıra sonundayız arkadaşlar. Son olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Devamında son model için 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. İkisini birlikte ördüm. Bir tane ajur doluyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Başlangıçta bu modelimizde 3 ilmek düz örerek başladık. Çünkü bir tanesini bu ilmeğimizle birlikte kestik. Ama sıra sonunda 4 ilmek kalması sizi şaşırtmasın. Diğer sıralarda her iki yönde, sağda ve solda ikişer ilmek kalacak. Sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden sıramı örüp düz yüzde tarife devam ediyorum. 3. sıradayız modelimizde. Başlıyoruz şimdi. 1, 2 ilmek örüyorum. Daha sonra devamındaki 2 ilmeği şişimden alıp düzeltiyorum. İkisini birlikte sağ kes yapıyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yerleştiriyorum biraz. Bir ilmek daha dolayıp 2 ilmeğimi şişime alıp ikisini birlikte sola kes yapıyorum. 2 tane ilmek kestik. 2 tane ilmek doladık arkadaşlar. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeğin yönünü düzeltip sağ kes yapıyorum. Bir ilmek daha doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ilmek dolayıp şişimden 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeği düzeltiyorum. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Bir ilmek doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek dolayıp şişimden 2 ilmeği sola kes yaptım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 4. ve 5. ilmeği şişimden alıp düzelttim. Bir ilmek doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek dolayıp 2 ilmeğimi sola kes yaptım. Sıramızı bu şekilde tamamlayıp ters yüzden sıramızı örüp düz yüzde devam ediyoruz arkadaşlar. Düz yüzde modelimizin 5. sırasındayız. Bant ilmeklerimizi ördük. Başlıyoruz model için. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 4. ve 5. ilmeği yine yönünü düzeltiyorum. Düz örüyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmekten sonra 7. ve 8. ilmeği yine düzeltiyorum. İkisini birlikte sağ kes yaparak düz örüyorum. Bir ajur daha ekleyip 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum yine. 7. ve 8. ilmeği düzelttim. Sağ kes yaptım. Ajurumu doladım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 ilmek örünce bu kısımdaki ajurlara geliyoruz zaten. 7. ve 8. ilmeği yine düzelttik. Sağ kes yaptık. Ajurumuzu doladık. Devam ediyoruz. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Düz yüzde devam ediyoruz. 4 modeli tamamladık arkadaşlar. Şimdi yine model ilmeklerimizi düz örüyoruz. Model kısmında bir işlem yok. Düz yüzde. Tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer yönden haroşa örgüye dönüp 2 çizgi haroşa, 2 sırada örgü tamamlayıp tarife devam ediyorum. Diğer model aralarında yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 5. modelimizi uygulayacağız arkadaşlar. Kenar ilmeklerini ördüm. Uygulayacağımız modelimiz üçgen şekli olan bu model. Yine bu modelimiz de kolay. Başlıyoruz şimdi yapmaya. 8 ilmeği örüp tamamladım. Devamında 1 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Daha sonra 2 ilmeğimi şişime alıp sola kes yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Devamındaki ilmeklerimi yerleştireceğim. Devamındaki 2 ilmeği yönünü düzeltiyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Daha sonra 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra yine bir ajur doluyorum. 2 ilmeğimi şişime alıyorum. İkisini birlikte sola kes yapıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği çıkarttım. Yönlerini düzelttim. Sağ kes yaptım. Bir ajur daha doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Yine 2 ilmeği şişime alıp birlikte örüyorum. Devamında bir düz ilmek. Düz ilmekten sonra 2 ilmeğimizin yönünü düzeltiyoruz. Sağ kes yapıyoruz. Bir ilmek dolayıp 1 2 3 ilmek düz ördük. Bir tane ajur doladık. Yine 2 ilmeği birlikte ördük. Bir düz ilmek. Daha sonra 2 ilmeği şişimizden çıkartıp düzelttik. Ajurumuzu dolayıp 1 2 3 ilmek düz ördük. Sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. Ters yüzden de örüp düz yüzde modelimizin diğer sırasını tarif ediyorum. 5. modelimizde ilk 2 sırayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi 3. sıradayız. Yine bant ilmeklerini ördüm. 8 tane. Devam ediyoruz model için. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir ajur doluyorum. Daha sonra bu kısımdaki üçgen gibi olan bölümdeki 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz ördüm. Bir ajur daha doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Tekrar ajur doluyorum. Yine 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Yerleştiriyorum ipimi. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar doladım ajurumu. 2 ilmeğimi 3 ilmeğimi şişime aldım. Üçünü birlikte düz ördüm. Tekrar doluyorum ilmeğimi. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüp bir ajur doluyorum. 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte
düz ördüm. Tekrar bir ilmek dolayıp devam ediyorum. Oldukça kolay bir sıra arkadaşlar. Devamındaki sıraları biliyorsunuz. Ters yüzden sıramı ters öreceğim. Düz yüzden de bir sıra düz örüp diğer yüzden haroşa çizgilerimi örüp yine 2 sıra düz örgü örüp son modelimizi uygulayacağız. Sıraları tamamlayıp devam ediyorum. Bu modelimizden sonraki 2 çizgi haroşayı ve 2 sıra örgüyü tamamladım arkadaşlar. Şimdi son modelimizi yapacağız. Son modelimiz en kolayı. 2 ilmeği bir örüp bir tane ajur dolayacağız. Toplamda modelimiz 2 sıradan oluşacak. Bir önceki modelimizin sırası da 4 sıraydı arkadaşlar. Kenar ilmeklerini örüyoruz. İki, 4, 6, 8 tane. 8 ilmek ördükten sonra devamındaki 2 ilmeği 9. ve 10. ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 2 ilmek birlikte örüp bir ilmek dolayıp yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane ilmek kestik, yerine bir ilmek doladık. Bir ilmek kestik, bir ilmek doladık. Yine ilmek kestik, ilmek doladık. Sıra sonunda modele dikkat edin arkadaşlar. İlmeklerinizde artma veya eksilme olmasın. Sırayı bu şekilde örüyorum. Diğer yüzden de doladığım ilmekleri delik olacak şekilde model ilmeklerini ters, bu kısımları haroşa örüp sırayı tamamlayıp devam ediyorum. Sıra sonundayım. Bu kısmı tarif etmek istedim. Bir ilmek doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar bir ilmek dolayıp yine 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir ilmeğimi doladım. 2 ilmek birlikte tekrar doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Son olarak ilmek kesmiş oldum. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeğim, bir tane de düz ilmeğim var. İlmeğimizi dolayıp bu ilmeğimizi düz örüp devam ediyoruz arkadaşlar. Kestiğimiz ilmek sayısı ve doladığımız ilmek sayısı eşit. Diğer sıraları tamamlayıp devam ediyorum. Örgümüzde son modelden sonra 2 çizgi haroşa ördük arkadaşlar. Düz sıraları artık yapmayacağız. Çünkü artık örgümüz haroşa örgüye dönecek. Santim olarak bu seviyede ölçü vermek istiyorum. Mezurayla ölçtüğümüzde örgümüzün yüksekliği 18 santim arkadaşlar. Bu kısımda birazcık da yapacağımız işlemlerden bahsetmek istiyorum. Örgümüzü 3'e böleceğiz arkadaşlar. Ön kısım, arkası ve diğer ön. İlmek sayıları da önler 44 ilmek, arkası 65 ilmek olacak. Çünkü hırkamız bu şekilde katlanacak ve 24 ilmeği ayraçlarla taktığım bölümden bu kısmı üst üste gelecek şekilde yapacağız. Bu katlanan mesafe çok olduğu için de ilik yeri açacağım. Bu sırada bir tane bant kısmına, bir tane de bu ayracımın olduğu bölüme ilik yeri açacağız. İlik yerimizi 2 sırada açıyoruz. 2 çizgi haroşamız 5 çizgi olunca da ön parçanın bir tanesini örmeye başlayacağız ve bant kısmına kesmeler ekleyeceğiz. Bu kısma kadar öreceğiz ön parçayı. Bu ön kısmı tamamlayınca arkasını öreceğiz. Son olarak da diğer ön parçayı öreceğiz arkadaşlar. Ayrıca
ilk ön parçayı örerken bu kısımdan kol için şişimize ilmekler atacağız ve ön kısımla kol ilmeklerini birlikte enine olarak öreceğiz. Başlıyoruz şimdi ilik yeri için. 2 sırada açacağız. İlk sırası için kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra 1 2 ilmek daha örüyorum. 2 ilmek ördükten sonra şişimde 3 ilmek var. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte ilik yeri için örüp bir tanesini kesiyorum. Bu sırada başka işlem yapmıyorum. İkinci ilik yeri için ayracımızdan sonraki bu 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Bu kısımda kalan ilmekleri sayarak size ölçü vereceğim. İkisini birlikte ördüğümüz ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 arkadaşlar. 14 tane ilmek ördük. Ayracı alıyorum. 15. ve 16. ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Diğer yüzden ördüğümüzde bu ikisini birlikte ördüğümüz ilmekler kendini belli edecektir. Ayraçları görüntüyü kapatmasın diye çıkardım. Devam ediyorum şimdi. İlmeklerimi örüyorum. Herhangi bir işlem yok. Düz yüzden sıramı tamamlayıp sarı ayracımın olduğu bölümde tarife devam edeceğim. Ters yüzdeyiz. İlik yerlerini açacağız arkadaşlar. Sarı ayracıma 3 ilmeğim var. Üçünü de haroşa örüyorum. Ayracı aldım. Daha sonra bu kısımda ikisini birlikte ördüğüm ilmeğime kadar da 3 ilmeğim var. Üçünü de haroşa ördüm ve ilmeğimin hizasına geldim. İlmek kestiğim hizadayım. Kestiğim ilmeğin yerine ilik yeri için bir tane ilmek doluyorum. Daha sonra diğer ilmekleri yine haroşa örüyorum. Düğmemiz de bu şekilde arkadaşlar, gayet rahat olacaktır. Devam ediyorum diğer ilik yerine kadar. Sol yöndeki şişimizde 3 ilmek kalınca bu kısımda da ekleyeceğiz. 2 4 6 2 4 6 8 ilmek olunca örgünün şeklini değiştiriyorum arkadaşlar. Ben ters ilmekle haroşa ören bir örgücüyüm. Düz ilmekle haroşa birazcık bana elime gitmiyor. 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeğim kalınca ilik yeri için kestiğim ilmeğin yerine bir tane ilmek dolayıp kalan ilmeklerimi örüyorum. Açtık böylece ilik yerimizi. Şimdi modelden sonraki 3 çizgi haroşayı 5 çizgi haroşaya tamamladıktan sonra tarife devam edeceğim. Bu şekilde ilk yerimizde, bu kısma bir de oya yapacağımız için sağ yönde kalan 3 ilmek gayet yeterli olacaktır. Devam edip 5 çizgi haroşaya tamamlıyorum arkadaşlar. İlik yerlerimiz bu şekilde arkadaşlar. 1 2 3 4 5 çizgi haroşayı da tamamladık. Şimdi santimle tekrar ölçü vermek istiyorum. Örgümüz kol altından henüz ayırıp kolları örmek için yeterli uzunluğa sahip değil. 21 santim olana kadar
haraşo çizgi örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. 21 santim olduğunda ayrımı yapacağız. Ama ön kısımlardan sağ ve sol yönden artık ilmek kesmeye başlayacağız. Çapraz bir yaka olacağı için başlıyoruz. Şimdi kesmeleri tarif edeceğim. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra bant ilmeklerinin 7 tanesini öreceğim. Kenar ilmeği ile birlikte 7 tanesini. İki, 4, 6, 7 tanesini ördüm. 7 ilmek ördükten sonra 8. ve 9. ilmeği şişime alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ilmek kesmiş oldum. Devam edip diğer ilmeklerimi normal haraşo örgüyle örüyorum. Sağ yönde ilmeğimizi kesmiş olduk. Ters yüzde kesme yapmayacağız. Her düz yüzde 2, 4, 6, 7 ilmek ördükten sonra 8. ve 9. ilmeği birlikte öreceğiz. Sağ yönde kesmemiz böyle. Diğer yönde bu kısımda sol yöndeki kesmeyi tarif edeceğim. Bu arada kalan ilmekleri örüp devam ediyoruz. Örgümüzde sol yöndeyiz. Bu kısımda da bir ilmek keseceğiz arkadaşlar. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. 9 ilmek kaldığı zaman bu 2 ilmeğimi sol yönden sayınca 9. ve 8. ilmeği şişimden alıyorum. 9. ilmeğimi 7. ilmeğin yanına atıyorum. Daha sonra bu ikisini birlikte haraşo örüyorum. İlmeğimi kesmiş oldum arkadaşlar. Devam edip diğer ilmekleri örüyorum. Çeviriyorum örgünün ters yüzünü. Ters yüzde hiç ilmek kesmemiz yok arkadaşlar. Sadece düz yüzde keseceğiz. Normal haraşo örgü nasıl örüyorsanız öyle örebilirsiniz. Benim 8 ilmeğe alışım farklı. Diğer bölümleri ise biraz daha kolay olan bu şekilde örüyorum. Biraz sökünce yönleri değişmiş arkadaşlar bu kısmın. Devam edip düz yüzde yine ilmek kesmeyi tarif ediyorum. Ters yüzden sırayı tamamladım. Düz yüzdeyim. Birinci işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar ama örgüye yeni başlayan arkadaşlar daha iyi yapabilsin diye yine tarif edeceğim. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra ilmeklerimi örüyorum. 7 ilmek öreceğim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği ördük. 7 ilmeği örünce 8. ve 9. ilmeği şişimize alıyoruz. İkisini birlikte yine ördük. İkinci ilmeğimizi de kesmiş olduk. Başka işlem yapmıyoruz. Diğer yöne örüyoruz bu şekilde. Sol yönde de bu kısımda da tarif ettiğim gibi 9 ilmeğimiz kalınca ilmeğimizi keseceğiz. Tekrar söylüyorum, ters yüzde ilmek kesme yok. 21 santim olana kadar örgümüz ikişer ilmek her düz yüzde eksilecek arkadaşlar. 21 santime örgüyü tamamlıyorum. Daha sonra devam ediyoruz tarife. Örgümüzde istediğimiz uzunluğa geldik arkadaşlar. Şimdi
Çok fazla da çekiştirmeden olduğu gibi ölçüyorum. Örgümün yüksekliği 21 santim. Ölçü olarak bir de bu kısımdaki haroşa çizgileri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 çizgi haroşamız var. İlk ön kısımla şimdi devam edeceğiz. Arka kısım ve diğer ön kısım şişimizde bekleyecek. Ön kısımda yine bu kısımdan ilmeğimizi keserek ilerleyip ayracımın olduğu bölümde ilmek ekleyeceğiz. Ön kısımdaki ilmekleri de sayıyorum ölçü için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ilmeğimiz var. 38 ilmeğin üzerine 37 kalacak bir tane kesince bu kısımda 15 tane ilmek ekleyeceğiz arkadaşlar. Sıramı örüyorum. Yedi ilmek ördükten sonra 8. ve 9. ilmeği birlikte örüp ilmeğimi kestim. 37 ilmeğim kaldı. Diğer ilmekleri de hızlıca örmek istiyorum. Çünkü kesmek istemiyorum bu kısımda. Tüm sırayı çekmek istiyorum. Tamamladık 37 ilmeği. Şimdi ilmek ekleyeceğiz. İlmeği tığla ekleyeceğiz arkadaşlar. Tığımızı aldık. Elinize giden herhangi kalınlıkta bir tığ olabilir. Bu tığım 2,5 numara, benim eski tığlardan. Çok da kalın olmasın tığınız. Çünkü ilmeğiniz çok bol atarsanız kol kısmında pot olur. Eğer sıkı atarsanız da kolu toplar. Şişe göre ilmek atacağız. Tığımı son 2 ilmeğin arasından örgüye hiç dokunmadan, ilmeklere hiç dokunmadan bu şekilde takıyorum. İlmeğimi yine yerleştireceğim. Taktığım tığıma ipimi tutup bir tane ilmek alıyorum. İlmeğimi aldım tığımda. Daha sonra ilmeğimi biraz iteceğim. İpimi, parmağıma doladığım ipimi düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerinden atıyorum. Tığıma aldığım ilmeğimle örüyorum. İkincisi için yine ipimi attım. Tığımdaki ilmeğin içinden kaydırıp ördüm. 15 ilmek atacağız. 2 ilmek attık. Üçüncüsü, dördüncüsü, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'ten sonra dolamıyoruz. Tığımızdaki ilmeği şişimize takıyoruz ve 15. ilmeğimizi de atmış oluyoruz. Yerleştiriyorum ipimi. Şişime göre ilmekler. Bu şişimi buradan çekmeyeceğim. İlmeklerimden kalacak bu kısımda. Diğer 3 numara olan şişimle ilk sırayı öreceğim arkadaşlar. Biraz son ilmekleri sıkı attım. O yüzden zorlanabiliriz. İlk ilmeğimi ördüm. Yerleştiriyorum. Daha sonra ikinci ilmeğim, üçüncüsü, 4, 5. Bu şekilde tüm ilmekleri örüyorum. Ters yüzden sıramı tamamlayıp düz yüzde yine ikinci ilmek atmayı tarif edeceğim.
Artma eklediğimiz ilmekleri son ilmeğe kadar örüyoruz arkadaşlar. Şimdi yine ilmek ekleyeceğiz. Şişimizi bırakıyoruz. Tığımı yine bu kısımdan 2 ilmeğin arasından taktım. İpimi tutup bir ilmek aldım. Tığımda ilmeğim, daha sonra ipimi şişimin üzerinden atıyorum. 6 ilmek ekleyeceğiz. Birinci ilmeğimi ekledim. İkincisi, üçüncüsü, 4 ve 5 ilmek. 6. ilmek için tığımdaki ilmeği şişime takıyorum. 6 ilmek eklemiş olduk. Tığı bırakıyoruz. Şişimi alıp dikkatlice örmeye başlıyorum. Biraz sıkı attım. Yerleştiriyorum. Daha sonra ikinci ilmeğim, altı ilmeği ördükten sonra ilk ilmeğimizde bu şekilde ördük. Burasının ikinci sıra olduğu için sorun yok arkadaşlar. İlk sıralarda biraz zorlanabiliriz ama diğer sıralar gayet kolay örülecek. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde yine bu kısımda ilmek atmayı tarif edeceğim. İlmeklerimi sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Tığımı takıyorum yine son ilmeğimin yanından, aradan tığımı taktım. Bir tane ilmek aldım tığıma. Daha sonra şişimi yine tutuyorum. İpimi üzerinden atıp ilk ilmeğimi almış oldum. 6 ilmek alacağım yine. İkincisi, üçüncüsü, 4, 5. 6. da tığımdaki ilmek, şişime taktım. 6 ilmek eklemiş oldum. Kol kısmında bu şekilde ilmekler atarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yeterli kol uzunluğuna gelene kadar. Birinci ilmeğimi örüp yerleştiriyorum ipimi. Daha sonra hepsini haroşa örmeye başlıyorum. İlk sırada biraz sıkı gibi görünse de daha sonra ilmekler yerleşiyor arkadaşlar. Devam edip ilmeklerimden 2 kez daha 6 ilmek ekleyeceğim arkadaşlar. 2 kez daha ilmek ekledikten sonra son kez ilmek eklemeyi tarif edeceğim. Aynısı olduğu için çekim yapmayacağım. 6'şar ilmekten 2 kez daha ekliyoruz. Eklediğimiz kol ilmeklerinin görüntüsü böyle arkadaşlar. Size tarif ettikten sonra 12 ilmek daha ekledim. Bu parçayı santimle ölçtüğümüz zaman uzunluğu yaklaşık 16 santim. 16 santim bize kol için yeterli değil. 19 santim kol uzunluğu gerekli. Bir de katlayacağımız için 22 santim falan olması gerekiyor buradaki eklediğimiz kol ilmeklerinin. Onun için tekrar ilk kez eklediğimiz gibi 15 ilmek eklemiştik. Birazcık da dikme
toplayacağı için 16 ilmek tekrar ekleyeceğim. Başlıyoruz şimdi. Tığımı yine takıyorum, son ilmeğimin yanından yerleştiriyorum aldığım ilmeği. Daha sonra başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16.'sı tığımda. Bu arada ikinci yumağımızı da bağladık. Güzel yere denk geldi ipimiz. Dikişte kaybolacaktır bu kısımda. İlmekleri de ölçü olarak size saymak istiyorum. Bir de bu kısımdaki kesme ilmeklerimiz var tabii. 1 2 3 4 5 kez haroşa, 5 çizgi haroşa ördükten sonra kesmeye başlamıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmek kesmişim. Devam edip 11 ilmek daha keseceğim arkadaşlar. 22 ilmek kesmiş olacağız. Şimdiki bu seviyedeki ilmek sayımızda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 87. Kol kısmının devam edip örerken ilmekleri kesmeyi bitirdiğimizde 11 ilmek eksilmiş olacak arkadaşlar. 87 ilmeğimiz vardı. 77 76 ilmek kalmış olacak. Başlıyoruz şimdi örmeye. Birinci ilmeğimi biraz genişleteceğim. Daha sonra öreceğim. Herhangi bir işlem yok kesmeden başka arkadaşlar. Kol kısmının omuz kısmına yeterli olana kadar, kol genişliği olana kadar örüp daha sonra size ölçü vereceğim. Haroşa olarak örüp devam ediyoruz. Hırkamızın kol kısmında ilerliyorum arkadaşlar. Kolun uzunluğu planladığımız gibi 22 santim. Ama yüksekliği henüz az. Bu kısımdan biraz daha devam edeceğim. 10,5 santim olana kadar öreceğim. Bir de yaka kısmındaki kesme ilmeklerini tamamladım. 22 ilmek kestim ama bana biraz az geldi. 2 ilmek daha kesmek istiyorum. Bu 2 ilmeği de arkadaşlar her düz yüzde değil de bir düz sıra atlayıp diğer düz yüzde keseceğiz. Yakanın oyuntusu da daha güzel olacak o şekilde ve arka yakası da kapalı olmayacak. Başlıyorum. Bu yüzü ilmek kesmeden örüyorum. Olduğu gibi ilmeklerimi 8 ilmek bu şekilde aldıktan sonra diğer ilmekleri de normal örüyorum. Diğer düz yüzde bir kesim daha yapacağım. Daha sonra bir sıra yine kesmeden örüp bir çizgi, yani diğer düz yüzde bir ilmek daha keseceğim. Kol kısmında, bu kısımda yeterli yüksekliğe gelene kadar da devam edip öreceğim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yeteri kadar ördüm arkadaşlar. İlk ön parçada bu kısımdan mezurayla ölçtüğümüzde örgümüzün yüksekliği 10,5 santim.
10,5 santimle haroşa çizgileri de ölçü olarak vermek istiyorum size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 çizgi haroşamız var. Şişimizde kalan ilmek sayımızda arkadaşlar 74 ilmeğimiz kaldı. Daha önceden 76 ilmek demiştik ama 2 ilmek daha kestik. İlmeklerin kesimini bitirdikten sonra da 10,5 santim olana kadar devam ettim. Şimdi bu kısımda ipimizi keseceğiz. Birazcık uzun bir ip bırakacağız arkadaşlar. Örgüye bu şekilde ölçüyoruz. 1, 2, 3 ve 4 ölçü. 4 ölçü kestikten sonra ipimizi arka kısma bağlayıp devam edeceğiz. Kestiğimiz ipimizi şimdi arka kısma, örgüyü ön kısmı örüp de bu kısımdan döndüğümüz kısma, yani sağ tarafa bağlayacağız. İç kısımdan arkadaki 65 ilmeği bir sıra örüp sol yönde ilmek eklemeye başlayacağız. İlmeklerimizi aynen kol kısmında olduğu gibi ilk olarak 15 ilmek, daha sonra 6 ilmek, 6 ilmek, 6 ilmek, 6 ilmek ve son olarak 16 ilmek ekleyip aynı sayıda ve aynı sırada bu parça gibi arka kısmın sağ yönüne ve sol yönüne parçalarımızı öreceğiz. Tığla bağlıyorum ipimi. Dönüş yaptığımız sıraya geçici bir düğüm atacağım bu kısma. Dikerken yerleştiririz bu iplerimizi. Şişimi de arkadaşlar yeşil şişimde ilk ön ilmeği ve kol ilmeği kalacak. Diğer yönden ikinci ön parçanın ilmeklerini de bu şişime aldım. Arka kısmı bu renkli şişimizle yapacağız. İlmeklerimi çok ilmek tutucuya veya başka şişlere ipe almak istemedim, bozulmaması için. Başlıyoruz şimdi. Haroşa örerek sol yöne ilerliyorum. İlk ilmeğimizi sol yönde 15 ilmek olarak ekleyeceğiz. Bu kısma gelince devam ediyorum. Sol yöndeyim. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Şişimin ucunu bırakıyorum. Tığımı alıyorum. İlmek ekleyeceğiz arkadaşlar. Son ilmeğimizin hemen yanından, arasından ikinci ilmekle tığımızı taktık. Yine bir tane ilmek aldık. Şişimizi biraz itiyorum. Daha sonra ipimi şişimin üzerinden aldığım ilmeği biraz sıkılıyorum. İpimi şişimin üzerinden atıp ilk ilmeğimi ekledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15.'si tığımızda şişimize taktık. 15 ilmeği tamamladık. Örgünün ters yüzüne dönüp attığım ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum arkadaşlar.
Ters yüzden sıramı örüyorum. Diğer yönde ilmeklerimizi atma tarifiyle devam edeceğim. İpimizi bağladığımız kısımdayız. Kalan ilmekleri örüyorum. Şişimin ucunu bırakıyorum. Tığımı alıyorum. Yine ilmeklerimin arasından tığımı takıyorum. Bir tane ilmek aldım. Yerleştiriyorum ilmeğimi. Daha sonra başlıyorum. Yine 15 ilmek ekleyeceğiz. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15.'si tığımızda şişimize takıyoruz. Yerleştiriyoruz. Görüntü böyle arkadaşlar. Her iki yönde de ilmeklerimizi ekleyeceğiz. Düz yüzünü çeviriyorum. Bu ilk parçamızdaki sırayı takip ederek ilmekleri ekleyeceğiz. Artık çekim yapmayacağım. İlk kol parçasında 27 haroşamız vardı. 24 haroşa olana kadar öreceğim. 24 haroşadan sonra yaka için arka kısımda oyuntu yapacağız. Sıraları tamamlıyorum. Daha sonra yaka oyuntusuyla devam edeceğiz. O seviyeye gelene kadar ilmeklerimizi ekleyerek örüyoruz. Arka kısımda ilerledim arkadaşlar. 2 tane kol eklentisi olunca ekrana biraz sığmadı. 24 çizgi haroşa oldu bu kısımda. Sol yönde ilk önce bu kısımda ilmek atmıştık. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 çizgi olan sıramda tamamen ilerlemedim. Şişime 74 ilmeği ördüm arkadaşlar. 74 ilmeği tamamlayınca oyuntu yapmaya başlayacağım. Diğer yönden de aynı sayıda ilmek sayıp bir ayraç taktım. İkisinin ortasında kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 ilmek yaka için ayırdık. Bu kısım örmeden kalacak. Biz yaka yüksekliği vereceğiz. Ayracı da çıkarıyorum. Gerek yok ya da kalsın. Tekrar düz yüzden sol yöne doğru örüyorum. ...27 çizgi haroşa olana kadar devam edeceğim. 27 çizgi haroşa olunca diğer kısmı örmeye başlayacağız. Yine ilmeklerimizi kapatmıyoruz. İlmek olarak şişimizde bekleyecek. Karşı yönle birleştireceğiz çünkü eğer ilmekleri kapatırsak dikiş kalın olur ve güzel durmaz arkadaşlar. Devam edip sıralarımı tamamlıyorum. Tamamladım sıralarımı arkadaşlar. 27 çizgi haroşa olunca ipimi düz yüzde yaka kısmında bıraktım. Son olarak sıramızı ters yüzden ördük. Şimdi yaka ilmeklerini keseceğiz. Çok az bir mesafe olduğu için ipimi kesmek istemiyorum. Bir de bu kısmı oyalayacağımız için, oya yapacağımız için ipimizi bu şekilde bırakıp yaka ilmeklerini keseceğiz. Örgüyü bıraktığımız hizaya bu kısma tığımı takıp ipimi alıyorum. Bu şekilde ayarlıyorum. Örgüye göre
ip bıraktım. Daha sonra karşı yönden şişimden yaka ilmeklerinden bir tane alıp kesiyorum. İkincisini de alıp kestim. Bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum veya kesiyorum. Siz nasıl söylüyorsanız arkadaşlar. İpimiz tam bu kısma göre fazla gergin veya bol veya dar bırakmayacağız. Örgünün hizasında devam edip diğer ilmekleri de kapatıyorum. Az bir şey olduğu için çekimi kesmek istemedim. Biraz hızlı kapatayım. Şişle de kapatabilirsiniz isterseniz. Son ilmeklerimiz, son 3 ilmeğimiz. Ayracıma kadar devam ettim. Bir tane bu kısımda ilmek almıştık. Bu tığdaki ilmek, onun yerine bir tane daha ilmek kesiyoruz. İkinci kol kısmında ilmeğimiz yine 74 ilmek arkadaşlar. 74 ilmekle 27 çizgi haroşa olana kadar devam edip örüyoruz. Bu sıralarla arka parçayı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Devam edip sıralarımı tamamlıyorum. Tamamladım sağ yönü de arkadaşlar. Aynı sayıda sırada örgü ördüm. Sağ yönde ilk ördüğümüz parça bu kısmın karşılığı olduğu için dikmek için ipimiz var. Onun için ipimizi uzun kesmemize gerek yok. Bu kadar yeterli. İpimi kesiyorum. İlmeklerimiz şişte bekleyecek. Biz son parçayı örmeye başlayacağız. Son parçada şişimi uç kısmına yerleştirdim. İpimi bağlayacağım bölüme. Tığımla ters yüze bağlıyorum yine. Tek parça örgü olduğu için biraz böyle ipleri, şişleri her tarafı bir yerde ama yaptığımız zaman çok güzel olacak. Bağladım ipimi. Yine yeşil şişle devam edeceğiz. Öbüründe yeterince ilmek var çünkü. İpimi bağladıktan sonra düz yüzden sol yöne doğru örüyorum. Yarım kalan sıradan bağlıyoruz. Sıramı tamamlıyorum. Ters yüzden bu kısımda ilmek ekleme ile tarife devam ediyorum arkadaşlar. Ters yüzde son ilmeklerimi örüyorum. 1-2 ilmeğim kaldı. Şişimi bırakıyorum. Yine tığımı alıyorum. İlmek eklemeye başlayacağız arkadaşlar. 15 ilmek, daha sonra 4 kez 6'şar ilmek, en sonda 16 ilmek ekleyerek bu kısmı da öreceğiz. Son 2 ilmeğin arasından tığımı takıyorum. İpimi tutup bir ilmek alıyorum, yerleştiriyorum biraz. Daha sonra şişimin üzerinden ipimi doluyorum. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, üçüncüsü, dördüncüsü, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 ve 15. ilmek şişimdeki tığımdaki ilmeği şişe takıyorum. 15 ilmek eklemiş oluyorum. Şişimi biraz düzgün alacağım. Birinci ilmeğimi şişime taktım. Örüyorum. Yerleştirip sıkılaştırıyorum. Daha sonra diğer ilmekleri de haroşa örmeye başlıyorum. Ön yüzde de arkadaşlar bu kısımdaki kesmelerimize devam ediyoruz. Bu kısma kadar örüp kesmeyi tekrar tarif ediyorum. İkinci ön parçada ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kalana kadar örüp daha sonra 9. ilmeği 8. ilmeğin 8. ve 7. ilmeğin arasına bu şekilde atıyorum. 8. ilmeği de üzerine atıp ikisini birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi örüyorum. Her düz yüzde birer ilmek keseceğiz. Tarif ettiğim gibi 22 ilmeği bu şekilde kestikten sonra 23. keseceğimiz ilmek için düz yüzde bir kere kesmeden örüp diğer düz yüzde 23. ilmeği keseceğiz. Daha sonra bir sıra yine ilmek kesmeden örüp 24. ilmeği de düz yüzde keseceğiz arkadaşlar. Şişimizde eklediğimiz ilmeklerle birlikte kesim yaptıktan ve ilmek ekledikten sonra yine 74 ilmek kalacak. Herhangi tariflik bir şey yok. İlmeklerimizi ekleyerek kol kısmının ilmeklerini tamamlayıp sıralarımızı örüp tamamlıyoruz. Hırkamızda son görünüm bu halde arkadaşlar. Ön parçanın sıralarını tamamladım. Şişlerimi yine ilmekte bıraktım. İlmekleri kapatmadan önce kol altı dikişini yapacağız arkadaşlar. Daha böyle dikmesi kolay olduğu için açık şekliyle ilk önce dikişi yaptım. Bir tanesini dikip size gösteriyorum. Son 16 ilmek attığımız bölüme kadar düz yüzden diktim. Sonra çevirip ters yüzden 16 ilmek olan bu kısmı diktim. Katlayacağımız için düz yeri dışa gelecek şekilde son 16 ilmekte çevirip dikişin yerini değiştirdim. Dikiş tarifiyle başlayacağım. Diğer yapacağımız işlerde 2 tane düğme diktim ben. Bir tane de kordon öreceğiz. Bir tanesini ördüm. Bir tanesini karşı yöndekini tarife bıraktım. Yerleştiriyoruz şimdi hırkamızı. Dikişimiz bu kısımdan iğnemizi takıp bu bölüme kadar düz yüzden dikeceğiz. İğnemi yerleştirip devam ediyorum. İğnemizi kol kısmındaki beden sıralarından bir önceki sıradan takıyorum. Biraz ipi böyle bırakacağım. Daha sonra yerleştireceğim. Temizleyeceğim, yani örgüye takacağım. Diğer yönden de ilk 2 ilmekten bu şekilde takıp tutturuyorum. Biraz yerleştirip çekiştiriyorum. Diğer yöne tutturup
kol yönüne düz yüze çıkıyorum arkadaşlar. Düz yüzden ilmek taktığımız kısımlardan taktım. Bir ilmeğe takıyorum. Karşı yönden de yine bir ilmek bu şekilde takıp yerleştiriyorum. Aynı ilmeğe takıp diğer ilmeğe çıkıyorum. Yine aynı yere taktım, diğer ilmeğe çıktım arkadaşlar. Karşılıklı bu şekilde dikiyoruz. Bakın ipim bu kısımda, hemen ipimin dibinden diğer ilmeğe çıkıyorum. Sonra ipimizi çekiştiriyoruz. Yerleştiriyoruz. Yine aynı ilmeğe karşı yöne geçip bu kısımdan da aynı yere batıp diğer ilmeğe çıkıyorum. Yaptığımız dikiş bu şekilde. Düz yüzden son ilmek eklediğim bölüme, bu bölüme kadar devam edip bu bölümde tarife devam edeceğim. Dikişimde ilerledim arkadaşlar. Son 16 ilmek eklediğimiz kısma geldim. Bu kısma gelince iğnemi dikişin ortasından takıp diğer örgünün ters yüzüne çıkıyorum. Yerleştiriyorum iğnemi. Daha sonra yine ilmek eklediğim kısmın ilmeklerinden takıyorum. Karşı yöne geçiyorum. Yine taktım bir ilmekten. Karşı yönden bir ilmek taktım, ipimi çekiştiriyorum. Birer ilmek, birer ilmek. Bu kısmı da aynı diktiğimiz gibi dikeceğiz. İpimizi yerleştirdiğimiz zaman dikişimiz gayet düzgün. Özellikle bu kısmı gayet düzgün dikmeye gayret edin arkadaşlar. Diğer yönden de görüntüsü böyle. Dikişimi tamamlayıp omuz kısmıyla devam ediyoruz. Kol altı dikişlerini tamamladık arkadaşlar. Şimdi yeleğimizin ters yüzünü çevirdik. Omuz kısmındaki ilmekleri kapatacağız. İlk önce sağ yöndeki düğmeli olan kısımdaki ilmekleri kapatacağım. Örgümün tersini çevirdim kolay olsun diye. Şişlerimizde ilmeklerimiz hazır. Bir tane tığ alıyoruz. Ters yüzden yapıyoruz. Tekrar söylüyorum işlemi. Bir tane kahverengi şişimden ilmek alacağım. Bir tane de yeşil şişimden ilmek alacağım. İkisini birlikte örüyorum. Ördükten sonra şişimden kaydırıyorum. İkinci ilmeğimi yine bir tane kahverengi şişimden, bir tane yeşil şişimden alıyorum.
İkisini birlikte tığımla örüyorum. Ördüğüm ilmeği ilk ilmeğin içinden tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Aldım birer tane ilmek, yine tığımla örüyorum, kaydırıyorum. Birer ilmek daha. Çok sıkı veya bol yapmayacağız arkadaşlar, örgüye göre. Sıkı da olmayacak, çok bol da olmayacak bu işlemimiz. Bir iki ilmek daha yaptığım zaman çevirip nasıl göründüğünü size de göstereceğim. Yaptığımız işlem böyle arkadaşlar. Devam edip bu omuzu tamamlıyorum, bu kolu. Diğerini de tarif edeceğim. Bu kolumuzu uç kısmından başladık. Diğerini yaka kısmından başlayacağız. Devam ediyorum. Son 4 ilmekteyim arkadaşlar. Bu kısmı çekmemin sebebi de ipimi kesmeyeceğim arkadaşlar. Tamamladım. Şişlerimi bırakıyorum. İpimi alıyorum. Bu ilmeğimi genişletip ipimi ilmeğimden geçirip ilmeğimi kapattım. Hırkamızı tığlayacağımız için düğüm olmasın diye ipimi burada bırakacağım. Kolu da çeviriyorum düz yüze. Hiç dikişimiz belli değil arkadaşlar. Şişlerimi yerleştiriyorum. İp bırakmıştık diğer omuz için. Bıraktığımız iple ikinci omuzun ilmeklerini de aynı şekilde kapatıyoruz. Aynısı olduğu için çekim yapmayacağım. Yine ters yüzde örgümüz. Tamamlayıp devam ediyorum arkadaşlar. Kolları tamamladık arkadaşlar. Katladım bu şekilde. Kol ağızlarını da tığlayacağız. Şimdi ipimizi bıraktığımız yerden beden kısmını tığlamaya başlıyoruz. İpimizi kesmemiştik. Hemen kolları birleştiğim hizadan ipimi örgünün düz yüzüne alıyorum. Bir zincir çekip sıkılıyorum. Daha sonra bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Tekrar bir yalancı trabzan, aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Başlangıçtaki bir tane zinciri de sık iğne sayıyorum bu ilk başladığım bölümde. Daha sonra birinci sıraya atlayıp ikinci sıraya sık iğne ile tutturuyorum. Bir sık iğne, bir, iki yalancı trabzan, tekrar aynı yere bir sık iğne, bir sıra atlıyorum, diğer sıraya bir sık iğne, iki tane yalancı trabzan, tekrar bir sık iğne, bir sıra atlayıp diğerine de aynı işlemi yapıyorum. Bir sık iğne, bir, iki yalancı trabzan, tekrar sık iğne ile iniyorum, bir sıra atlayıp diğerine de yapıyorum. Yapacağımız tığlama bu şekilde arkadaşlar. Devam edip tüm beden boyunca ve kol ağızlarına bu tığ işinden yapıyorum. Bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Yaka kısmında bir tane son ilmek atlayıp diğerine tığlamayı yaptım ama bu kısımda biraz fazla geldiği için ara ara ikişer tane ilmek atladım. Elinize göre bu kısımlarda
kendiniz ayarlayın. Fazla marullu olmamasına dikkat edin. Devam edip beden kısmında aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Bu kısımda da istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Herkesin elinin ayarı farklı. Oyanızın düzgün olmasına, tığlamanızın yani düzgün olmasına dikkat edin arkadaşlar. Ters yüzü de bu şekilde. Görüntüsü de böyle. Hırkamızı tığlamayı tamamladık arkadaşlar. Kollara da uyguladım. Her iki kola beden boyunca da tamamını yaptım. Şimdi sadece bu kordonumuzun diğer parçasını yapacağız. Bu kısma dikiş iğnesiyle dikeceğiz. Yaptıktan sonra bu kordondan biraz daha kısa yapacağım. Bu zannederim arkadaşlar bir 35 santim kadar var. Hemen başlıyoruz diğerini de yapmaya. İkincisini tamamladığımda santim olarak ikisinin de ölçüsünü vereceğim. Sağ yöne ipimizin bu şekilde yarım metre, tahmini bir yarım metre daha ve 20 santim kadar, 1,20 kadar örgü ipi bıraktım. Daha sonra tığımla bu kısım sağ yönde kalacak şekilde bir tane zincir oluşturuyorum. Zincir oluşturduktan sonra tığımda bu şekilde tutarken alt kısımdaki ipi tığımın üstüne atıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar tığımın üstüne atıp ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Daha sonra dikip hırkamızın işlerini tamamlayacağız arkadaşlar. Tamamladım yaptığım kordonu arkadaşlar. İkisi aynı ölçüde oldu. Santimle ölçtüğümüzde bıraktığım ipi sonuna kadar ördüm. Uzunluğu da arkadaşlar 30 santim. Karşılıklı bağlıyoruz şimdi. Hırkamın ölçülerine gelince arkadaşlar ölçeceğiz. Şimdi genişliğinden başlıyoruz. Hırkamızın genişliği 26 santim arkadaşlar. Tam boy uzunluğu 33 santim. Kol altından bedene kadar uzunluğu tığladığımız için birazcık fark etti. 22 santim. Katlanmış şekilde kol altından kolun uzunluğu 19 santim. Büyüklüğü de 6 ay 1 yaşa göre arkadaşlar. 6 aylıkken giyebileceği şekilde 1 yaşında 14 ay 12 ay o sürelere kadar giyebileceği bir hırka. Ben çok beğenerek ördüm. Tek parça halinde olması da ayrı güzel oldu. Yapacak arkadaşların hepsine kolay gelsin diyorum.